İtalya'nın topuğunda, Adriyatik'e uzanan küçük bir liman kenti Otranto. 1480 yazında burada yaşananlar, koca bir kıtayı dehşete düşürdü. 800 kişi, sadece dinlerini değiştirmeyi reddettikleri için bir tepede toplu halde katledildi. Sıradan bir savaş kaybı değildi, bir inanç direnişiydi. 1480 yılında Osmanlı İmparatorluğu, Fatih Sultan Mehmed döneminde zirvedeydi. İstanbul'u fetheden ordu, şimdi gözünü İtalya topraklarına dikmişti. Sefer, Arnavutluk kıyısındaki Avlonya limanından başladı. Yaklaşık 150 gemi ve 18 bin askerden oluşan bir donanma, İtalya'ya doğru yola çıktı. Komutan, tecrübeli ve acımasız bir vezir olan Gedik Ahmet Paşa'ydı. Hedefi, Roma'ya açılan bir kapı bulmaktı, Otranto Kalesi. 28 Temmuz 1480'de Osmanlı gemileri Otranto açıklarında demirledi. Şehir halkı, ufukta beliren yelkenleri dehşetle izliyordu. Otranto küçük ama stratejik bir kaleydi, kalın surları ve dar sokaklarıyla adeta bir kilit gibiydi. Ancak savunmasız sayılabilecek kadar az askeri vardı. Kuşatma başladığında top gülleleri kale duvarlarına yağmaya başladı. Şehir, günlerce süren bombardıman altında direnmeye çalıştı. Başpiskopos Stefano Agricoli ve komutan Francesco Zurlo, halkı son ana kadar direnmeye çağırdı. Ama surlar, Osmanlı topçusunun gücüne fazla dayanamadı. 11 Ağustos 1480'de surlarda büyük bir gedik açıldı. Osmanlı birlikleri, bu gedikten şehre daldı. Şehir düştü. Kilisede sığınan başpiskopos ve komutan, direniş sembolü olarak öldürüldü, şehir tam bir kaosa sürüklendi. Kentteki erkekler toplanıp Col della Minerva adı verilen tepeye götürüldü. Yaklaşık 800 kişi, kaderlerini bekliyordu. Osmanlı komutanları onlara tek bir seçenek sundu, İslam'ı kabul etmek ya da ölmek. O dönemin fetih pratiklerinden biriydi. Yaşlı bir terzi olan Antonio Primaldo öne çıktı ve inancından vazgeçmeyeceğini haykırdı. Anlatılanlara göre diğerleri de onu izledi ve teklifi reddetti. Rivayete göre 800 kişi bu tepede topluca infaz edildi. Otranto tarihine Otranto şehitleri olarak geçen bu olay, yüzyıllar boyunca anlatıla geldi. Osmanlı kuvvetleri şehirde bir yıl kadar kaldı. Roma'da Papa Situs IV, ordunun kente ilerlemesinden endişe ederek kaçış planları hazırlattığı söylenir. Mayıs 1481'de Fatih Sultan Mehmed'in ölümü, Osmanlı seferini durdurdu. Napoli kralının oğlu Alfonso, Otranto'yu geri aldı. Bugün Otranto Katedrali'nde, o gün ölenlerin kemikleri hala saklanıyor. 2013 yılında Papa Francis, 800 kişiyi Otranto azizleri olarak kutsadı. Otranto katliamı, imparatorluklar çarpışırken sıradan insanların nasıl tarihin akışına sürüklendiğini gösteriyor. Bugün o tepede esen rüzgar, hala o günün sessiz tanığı.